Masmavi Mutfakta'ya hoş geldiniz. Sevgili arkadaşlarım, bugün hiç hamur yoğurmadan harika sunumu olan bir tarifle geldim. Hemen başlıyorum. İyi seyirler dilerim. Hamurumuz için gerekli malzemeler: 1 su bardağı ılık süt, yoğurma kasemize alalım. 1 su bardağı ılık su, 1 tatlı kaşığı şeker, 1 paket maya ve unumuz var. Bakın o kenarda toplam bir un miktarımız var. Hepsini iyice bir karıştıralım. O 4 su bardağı unumuz var toplamda. Onun içerisinden ben böyle 2 tane büyük tahta kaşıkla aldım. 4 yemek kaşığı kadar diyebiliriz. Unumuzu ekleyip güzelce tel çırpıcıyla bir karıştıralım. Bu işlem minik bir ön mayası uygulayacağız ki ekmeğimiz çok lezzetli ve güzel olsun. Bir 10 dakika karıştırıp tezgahta bekletelim. Bakın sevgili arkadaşlarım, 10 dakikanın sonunda böyle hafif köpük kıvamını almış bir harcımız oluyor. Şimdi hamurumuzu hazırlamaya başlayabiliriz. 1 tatlı kaşığı tuz ve kenarda biliyorsunuz 4 su bardağı unumuz vardı. Bir kısmını ön mayaya eklemiştik. Kalanını da ilave edelim ve tahta kaşığımızla güzelce karıştıralım. Bu tarifimizde hamur yoğurmuyorsunuz. Yani eliniz hamura değmiyor. Bu tarz tarifleri çok seviyorsunuz. Böyle biraz fantastik sunumu olan ama aynı zamanda pratik, aynı zamanda az malzemeli. İşte bu tam öyle bir tarif. İyice karıştıralım. Hiçbir yerinde un kalmayacak şekilde yaklaşık bir 2 dakika seri bir şekilde karıştırın. Şimdi kıyısını, köşesini bir hamur kartıyla güzelce toparlıyorum. Biliyorsunuz böyle bir hamur kartı her mutfakta olmalı. Her zaman belirtiyorum sevgili arkadaşlarım. Bu benim hani deriz ya elim ayağım diye çok işime yarayan bir gereç, aklınızda bulunsun. Kıyısını köşesini toparladıktan sonra 3 yemek kaşığı kadar zeytinyağını kenarlarına döküp 25 dakika dinlendirelim. 25 dakikanın, daha doğrusu 20-25 diyeyim ben size. Siz bu zaman birimini kafanıza göre ayarlayın. İşiniz vardır 30 dakika olur. Aceleniz vardır 15 dakika olur. İlk katlama işlemimizi uygulayalım. Yani minimum 15 dakika, maksimum 40 dakika bekletin. Bu arayı siz kendiniz ayarlayın. Bakın hiç yoğurmadığımız hamur biraz bekleyince kendini topladı. İlk katlama işlemimizi yaptık. 20 dakika sonra bir kez daha katlayalım. Hamurumuz çok lezzetli ve aromatik olsun. Ve gördüğünüz gibi böyle fark ediyorsunuzdur. Daha güzel bir kıvama geliyor hamur elimizin altında. 2 defa katlıyoruz. İkinci katlamada böyle kasenin içine biraz sertçe vurursanız çok güzel bir etkisi olur hamurun mayalanmasında. İyice katladım. Sertçe birkaç defa vurdum ve kasenin içine bırakıp bu defa mayalanmaya bırakalım yaklaşık 40 dakika. Ve 40 dakikanın sonunda bakın sevgili arkadaşlarım, hiç yoğurmadığımız bir hamur. Sadece öyle 2 defa katladık. Aslında bu katlamayı zor bir şey sanmayın. Bakar mısınız baloncuklarına ve hamurun kıvamına? Yani bu kadar güzel bir kıvam olamaz. Şimdi bir tane yağlı kağıt serdiğim tepsiye 3 adet küçük çerezlik olur, kase olur, fincan olur. Isıya dayanıklı olsun. Yani porselen olması yeterli. Isıya dayanıklıdır zaten. Onu içine böyle göz kararı yerleştirdim. İç harcımız için 150 gram beyaz peynir kullanacağız. Benim tavsiyem yarısını beyaz peynir, yarısını lor peyniri kullanın ki dışına doğru akmasın. Tepsiye dizmiş olduğumuz kaselerimizi de zeytinyağı ile güzelce yağlayalım ki çıkarmamız kolay olsun, ekmeğe yapışmasın. Ve şimdi peynirli dolgulu ekmeklerimizi yapabiliriz. Şöyle ceviz büyüklüğünde diyebilirim bir hamur alıyorum. Elimle kolayca açıyorum. İçine peyniri ekleyip güzelce kapatalım. Siz izlerken sevgili arkadaşlarım tarifin hikayesini anlatayım. Aslında bunu yabancı bir kanalda gördüm. O bildiğimiz dümdüz bir lavaşın üzerine tabakları yerleştirmiş. Sonra onu da böyle bıçakla kese kese servis yapıyordu ama ben o mantığıma uymadı. Çünkü ekmeği koparamazsınız. Kopardığınız anda çok imkansız, koparamazsınız. Kesmek de çok zor olur diye. Ben kendimce bunu uyarladım. Ekmekleri dolgulu yaptım. Hepsini de porsiyonluk yaptım. Hani servis ettiğinizde tane tane kopararak servis edin diye. Bu arada bütün hamurları bitirdim. Hemen size gösteriyorum. 3 adet kase bırakmıştık. Bakın sevgili arkadaşlarım, göz nizamınıza göre arzu ettiğiniz gibi dizin. Ama böyle biraz dağınık dursun ki özelliği o. Böyle masaya getirdiğinizde orijinal bir görüntüsü olacak.
Ve dolgulu ekmeklerimizin üzerine temiz bir mutfak havlusu örtüp 20 dakika tepsi mayası verelim. 20 dakikanın sonunda güzelce kabarmıştı. Şimdi üzerine 5 yemek kaşığı sütümüz var. Bolca süt sürelim. Süt kıyısına, köşesine akabilir, hiç sorun değil. Fırında buhar olur, daha güzel yumuşak olmasını sağlar. Sütü sürdükten sonra da biraz çörek otu serperek bitiriyorum. Arzu ederseniz susam da olur veya sade bir şekilde de yapabilirsiniz. Çok şahane görünüyor. Çok orijinal bir görüntüsü var. Şimdi sunumda göreceksiniz. Dolgulu ekmeklerimiz fırına gitmek için hazır. Önceden ısınmış alt üst ayar 190 derece fırında 35 maksimum 40 dakika pişmeye gönderelim. Ve 40 dakika pişirdim ben tam olarak fırında. 40 dakikanın sonunda şahane bir şekilde fırından çıktı. Bakın sevgili arkadaşlarım, yani bu kadar orijinal, bu kadar güzel, az malzemeli, pratik, kolay, lezzetli bir sunum olamaz diyorum. Şimdi o kaseleri yağladığımız için ben yine de bir bıçak yardımıyla boşalttım. Hani yapışmış olabilir, hiç sorun yok. Güzelce temiz bir şekilde çıkıyor. Şimdi gördüğünüz gibi 3 adet yuvamız var orada. Terlememesi için hemen bir tele alıyorum. Çok güzel görünüyor. Bunu tele aldıktan sonra da altındaki yağlı kağıdı altından kolaylıkla çekiyorum. Şimdi bir sunum tahtası kullanacağım. Böyle büyükçe, uzunca varsa kullanın. Yoksa bir tepsi de olur, hiç fark etmez. Onun üzerine de hazırlamış olduğumuz peynir dolgulu ekmeklerimizi tepsinin üzerine aldım. Şimdi sevgili arkadaşlarım, gelelim en fantastik yerine. Şimdi o boş olan 3 bölümün bir tanesine ben çeri domates doldurdum. Bir tanesine salatalık, bir tanesine de zeytin doldurdum. Bunu tamamen size bırakıyorum. Avokado ekleyin, soslar ekleyin. Artık sizin damak zevkinize kalmıştır. Ve ekmeğimiz sunum için hazır. Hemen size şöyle detaylıca gösteriyorum ve büyük bir zevkle doku testine geçiyorum. Yani şöyle düşünün, bir misafiriniz gelecek ama balkona, bahçeye, yaz sohbetlerinize hem havalı hem de pratik bir şey yapmak istiyorsunuz. Sevgili arkadaşlarım, size garanti veriyorum. Bunu masaya getirin, herkes hayran kalacak. Hemen doku testine geçiyorum. Bakın az önce anlatmış olduğum buydu. Bir tanesini kolaylıkla kopararak çıkarabiliyorsunuz. Yumuşacık, pamuk gibi, içinde de şahane bir dolgusu var. Yani yavan da değil. Ama tabii ki siz bunu bir hiç peynir eklemeden de böyle bezeler halinde de yapabilirsiniz. Hiç sorun yok. Hemen size şöyle içini de göstermek isterim. Şahane duruyor, şahane görünüyor. Hiç yoğurmadan yaptığımız bir hamur. Ama gördüğünüz gibi katlama işlemiyle içi pandispanya gibi şahane bir dokusu var. Bir de bu zeytini doldurduğumu size özellikle göstermek istiyorum. Bakın oradan bir tane aldınız ya. O zeytin hafiften dışına dökülüyor. Daha bir güzel, böyle sanatsal bir görüntüsü oluyor. Ben böyle çok seviyorum bu tarz sunumları. Sizin de çok seveceğinizi tahmin ettiğim için bugün bu tarifi hazırladım. Şöyle hemen bir tane daha gösteriyorum sevgili arkadaşlarım. Şimdiden deneyecek tüm izleyicilerime afiyet, bal, şifa olsun diyorum. Yeni tariflerimde görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın.